Başlangıçta ne zaman vardı ne de bir mekan. Boşlukta tek bir ses bile yankılanmıyordu. Eru vardı, ebedi olan. Arda da ona İluvatar derlerdi. Sonsuz bilginin ve kudretin sahibi. Henüz hiçbir şey yaratılmamışken Eru Aynur'u yarattı. Onlar onun zihninin evlatlarıydı. Düşüncelerinden şekillenen ilk varlıklardı. Sayıları bilinmezdi ama her biri İluvatar'ın gizli ateşinden bir kıvılcım taşıyordu. İluvatar onlarla konuştu. Onlara ezgiler bahşetti. Aynur, İluvatar'ın ezgilerini söylemeye başladı. Kimi yalnız, kimi birlikte söyledi. Ezgiyi söyledikçe anlam kazandı. Her Aynur'un şarkısı, kendi kişiliğinin ve anlayışının bir yansımasıydı. Bazıları daha büyük düşünür, bazıları daha derin hissederdi. Söyledikçe büyüdü ezgi. Ahenk içinde birleşti sesler. Bahşedilen tema büyük bir melodiye dönüştü. Ama içlerinden biri vardı ki en güçlüsüydü, en meraklısı, en kudretlisi. Melkor. Onun içinde büyük bir arzu yanıyordu. Bilinmeyene ulaşmak, başkalarının görmediğini görmek. İluvatar'ın ateşini, yaratıcı kudretin özünü arzuladı. Ve ona ait olmayan bir şeyi istediğinde, ezgi ilk kez çatladı. Zamanla kendi temasını diğerlerinin müziğine dayatmaya başladı. Ahengi bozdu, uyumu yırttı. Aynur'un büyük müziğinde ilk çatlaklar oluştu. Melkor'un egemenlik arzusu, ezgiyi karmaşık ve huzursuz hale getirdi. Sonunda üçüncü ve son tema yükseldi. Sessiz ama dayanıklı bir ezgi. Yas dolu ama umut taşıyan. Sabırlı ama içten içe güçlü. Ve sonra İluvatar müziği durdurdu. Her şey sustu. Tınılar kayboldu, evrene sessizlik çöktü. Ve dedi ki, yarattığınız müziği şimdi göreceksiniz. Size yalnızca ses değil, görüntü de sunuyorum. Gördüğünüz bu, sizin ezginizdir. Aynur, müziğin şekil bulmuş halini gördü. Hayran kaldılar. Arda'nın hayaliydi. Dağlarla, denizlerle, yıldızlarla ve ışıkla bezeli. Ama içinde karanlık da vardı. Çünkü Melkor'un uyumsuz ezgileri, müziğin içinde kaosun tohumlarını serpmişti. Bazı Aynur bu görüntüye kapıldı ve evrene inmek istediler. Onu şekillendirmek ve yaşanır kılmak. İluvatar bu dileğe izin verdi ve dedi ki, Ea, olsun. O an zaman başladı. Evren yaratıldı. Boşluk şekil kazandı. Mekan genişledi ve Aynur'un bazıları bu yeni oluşan evrene indi. Bundan böyle onlara Valar denecekti. Gökleri düzenleyen Manve'ydi. Yüksek dağların zirvelerine yükseldi. Rüzgara biçim verdi. Bulutlara yön gösterdi. Onun soluğunda gökyüzü
ilk kez nefes aldı. Mavilik, göklerin efendisinin hükmünde parladı. Ulmo, denizlerin derinliklerine indi. Akarsuların yollarını çizdi. Okyanusları şekillendirdi. Gölleri gözyaşı gibi yere bıraktı. Onun ezgisi hala dalgaların şarkısında duyulur. Valar arasında yalnızlığıyla bilinen tek valaydı. Aule, toprağı yoğurdu, kayaları biçimlendirdi, dağları yükseltti. Demiri, altını, cevheri kendi elleriyle şekillendirdi ve böylece Arda'nın iskeleti onun ellerinden örüldü. Yavanna, doğanın anası. Toprağın üzerine eğildi, ellerini yere bastı ve hayatı fısıldadı. Ağaçlar kök saldı, çiçekler açtı. Otlar yeşerdi. Her yeşil filiz doğanın anasının ezgisini taşıdı. Telperion ve Laurelin bile onun doğası ve şarkısıyla hayat kurdu. Hatta ormanların yürüyen bekçileri olan entler dahi onun sözleriyle uyanacaktı. Varda, yıldızların kraliçesi. Göğe yükseldi, elleriyle ışığı topladı ve yıldızları serpti. O gece gökler sayısız ışıkla süslendi. Ve Varda biliyordu ki, bir gün bu yıldızların altında Ilúvatar'ın ilk çocukları, elfler uyanacaktı. Varda, yıldızların en parlaklarını dizdi. Onlara Valakirka denecekti. Bu 7 yıldız göğe bir uyarı gibi asıldı. Karanlığa boyun eğmeyenlerin nişanıydı. Melkor bile bu ışığın karşısında titredi ve yıldızlardan nefret etti. Melkor da inmişti. Ama niyeti farklıydı. Arda'ya yalnızca şekil vermek istemedi. Onu sahiplenmek istedi. Ilúvatar'ın ardasında, Ilúvatar'ın çocuklarına efendi olmak arzusu taşıdı. Kendi ruhunu toprağa, rüzgara, denize ve ateşe işledi. Her şeyde kendinden bir iz bıraktı. Her vala bu yeni dünyanın güzelliklerini korumak için kendi kudretiyle çalıştı. Ama Melkor her adımda karşılık verdi. Her yapılanı bozdu. Her şekli çarpıttı. Her güzelliği lekeledi. Ve böylece Arda'nın ilk savaşı başladı. Silahsız ama kudretli. Işık ile karanlığın, ahenk ile kaosun savaşıydı bu. Lambaları yok et. Her yer karanlık. Lambaları yok et. Yok et. Lambaları yok et. Işığı söndür. Hiç kimse lambaları yok et. Işığı söndür. Lambaları yok et. Melkor yalnızdı. Kibrinden başka hiçbir müttefiki yoktu. Ama kudreti büyüktü. Başkalarının yarattığı hiçbir şeye tahammülü yoktu.
Onların yaptığı her şey ona göre eksikti ve yanlıştı. Valar ne kurduysa o bozmak istiyordu. Çünkü dünyada yalnızca kendi izini görmek istiyordu. Böylece ışığın içindeki o varlık fark etmeden karanlığa dönmeye başladı. Melkor kıskançlıkla karardı. Arda'nın ilk ışığını taşıyan 2 lambayı devirdi. Ilúin ve orman söndüğünde dünya ilk kez karanlığın pençesine düştü. Melkor gittikçe yalnızlaştı. Gözlerinden ışık silindi. Yüzü karardı, ışık gördüğü her şeyi gölgeleriyle örttü. Nehirleri taşırdı, dağları çökertti. Ağaçları kuruttu. Artık yaratmak istemiyor, yalnızca yok ediyordu. Valar birlikte durdu. Aralarındaki birliktelik Melkor'un yıkımından daha güçlüydü. Ama savaşın izleri Arda'nın dokusuna işledi. Bazı dağlar eğrildi, denizler sarsıldı. Yıldızlar sönüp yeniden doğdu. Yine de Valar pes etmedi. Çünkü Ilúvatar'ın çocukları henüz gelmemişti. Ainur'un bazıları Arda'da şekil aldı. Görünüşe büründüler. Kimi erkek yüzüyle belirdi, kimi kadın çehresiyle. Ama bunlar yalnızca dış görünüşlerdi. Özleri zaman ve maddeden bağımsızdı. Valar, Melkor'un gölgesine rağmen durmadı. Arda'nın derinliklerine, gökyüzüne, denizlerine kendi ezgilerini işledi. Ve yıldızlar, geceye asılmış sonsuz ışıklar gibi parladı. Her parıltı yaklaşan bir başlangıcın müjdesiydi. Ve göğün altında henüz uyanmamış olanlar için dünya hazırdı.